Tamam dedim, filtrelememi yaptım. Herhangi bir çap sınırlaması yapmadım çünkü yapmak istediğim işlem sadece puntalamak. Takım tanımla dedim. Bir tane spot drill seçtim. Seviye. Farkındaysanız herhangi bir derinlik sormuyor. Bana emniyet mesafesini soruyor. Derinlik düzenleye girip bunların hepsinin ayrı ayrı derinlik değerini değiştirebilirim arkadaşlar. Bakın birinci grup delikler eksi 24 milimetrede. Eksi 24, eksi 32, eksi 44,5, eksi 44,5. Şu penceremi biraz daha açarsam gördüğünüz gibi deliklerle ilgili tüm parametreleri görüyorum arkadaşlar. Çap değeri, derinlik değeri ve sıfırın başlangıç değeri. Bunları şu an değiştirmiyorum. Teknoloji. Aynen tüm delik döngülerinde olduğu gibi, tüm delik operasyonlarında olduğu gibi istediğim delik döngü tipini seçebilirim. Ya da sıralamayı istediğim gibi değiştirebilirim. Kaydet ve hesapla diyorum ve simülasyon diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün delikleri programım deldi. Puntalama işlemini yaptı. Diğer taraftan filtreleme yapmak istersem ne yapacağım? Aynen yine geliyorum arkadaşlar. Ekle, delik tanıma dedim. Artık yapmak istediğim şey puntalama değil. Matkapla delik delmek istiyorum. Delik çap filtresini seçiyorum arkadaşlar. Değere gelip mesela şuradaki delikleri seçeceksem bir tanesine dokunuyorum. Ölçüyü program kendisi aldı. Delik bul dediğim zaman arkadaşlar aynı çaptaki deliklerin hepsini program yakaladı. Onay verdim. Takım seçiyorum. 6,5 milimetrelik bir takım seçtim. Seviyelerde ne yapıyorum arkadaşlar? Yine 2 milimetre emniyet mesafesi verdim. Derinliği program otomatik algıladı. Burası önemli arkadaşlar. Delikten deliğe geçerken program aşağıda Z seviyesinden Z seviyeye geçerken sadece yüzeyden emniyet mesafeti kadar kalkıp bir sonraki deliğe mi geçsin? Yoksa her seferinde parça güvenlik seviyesine çıkıp öyle mi geçsin? Burada genellikle istenen özellikle aynı seviyedeki deliklerde geçerken delip 2 milimetre kalkıp diğer deliğe geçmesidir. Eğer bunu istiyorsak takımı aşağıda tut opsiyonunu seçebiliriz. Teknoloji yine aynı şekilde buradan döngümüzü değiştirebiliriz. Kaydet ve hesapla diyorum. Ve gördüğümüz gibi bu sefer sadece filtrelediğimiz delikleri program deldi. Arkadaşlar bu özellik bizim için çok önemli bir özellik. Çok delikli parçalarda en büyük problem delikleri filtrelemek. Farklı teknolojiler uygulanacak çünkü her farklı tip delik için. Bunları sınıflandırmak ve sınıflandırılan bu deliklere farklı Z seviyelerinde operasyon yapmaktır. Gördüğünüz gibi SolidCam içerisinde bunları filtrelemek ve farklı Z seviyelerindeki delikler için operasyonları tanımlamak çok kolay. Şekilde gördüğümüz gibi ne yapıyoruz? Geometri tanımlama kısmında istediğimiz gibi boydan delikler, kör delikler, çap filtrelemesi, üst düzlem, derinlik, bütün bunları kullanarak filtreleme yapabiliyoruz ve yaptığımız filtrelemeye göre istediğimiz grubu seçip Z seviyesini önemsemeksizin operasyonlarımızı tanımlayabiliyoruz. Aynen standart delik işleminde olduğu gibi tüm tezgahımız için tanımlanan delik döngülerini de bu operasyon içerisinde kullanabiliyoruz. Ve bu da bize çok delikli parçalarda büyük kolaylık sağlayacak özelliklerden bir tanesi.